Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne merhaba diyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi Rock Kulübü olarak İstanbul Beyoğlu'nda Anoreksi grubu ile birlikteyiz. Anoreksi grubunun müzik kariyeri hakkında bilgi sahibi olmak ve onları üniversitemize tanıtmak için buradayız. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz sizi tanıyan insanlar olarak tabii ki grubunuz ve müziğiniz hakkında bir takım bilgilere sahibiz. Fakat yeni tanıyacak olanlar için Anoreksi grubunun başlangıcından bugünlere gelişinden bahseder misiniz? Ben bahsedeyim. İlk olarak bir üniversite projesi olarak başlamıştı bu aslında. İlk vokalimizle birlikte aynı üniversiteydi. Orada tanıştığımızda işte müzikle ilgilendiğimizi de öğrendik ikimizin. Ben vokallik yapıyorum işte ben de gitar çalıyorum falan. Öyle bir grup kurma girişimine girdik. Ondan sonra ilan verdik. Önce grup elemanları Onur bulduk davula. Ondan sonra iki gitarist arkadaşla anlaşmıştık. Böyle birkaç prova yaptıktan sonra işte konserlere çıkma kararı aldık falan. Tarz olarak da Melodic Death Metal'i belirlemiştik çünkü hepimizin sevdiği buydu. Taksim ağırlıklı olmak üzere bir dizi konser verdik fakat sonra grubun kadrosunda değişiklikler olması gerekti. Asıl kadro olarak tanımlayabileceğimiz Onur ve Ahmet gelmişti o dönemde. Anoreksi'nin asıl kadrosu oydu aslında, herkesin bildiği kadro buydu. Fakat yine son gelişmelerden biri olarak vokalimiz ayrıldı gruptan. Onur'u vokale çektik ki bence iyi oldu. Ve Rise of Infinity adlı albümümüzün kayıtlarına başlamıştık. Albümümüzün kayıtları bitti. Şu anda gelişmeler gidiyor. Merak eden arkadaşlar için grubunuzun ismi neden Anoreksi ve bu ismin ortaya çıkmasında etkili isimler var mı? Aslında çok özel bir neden yok ama eğlenceli bir hikayesi var. Bir gün arkadaşımın evinde oturuyorduk. Eski grubumuzun eski vokaliyle. İnternetten işte gazeteye haberlerini falan okuyorduk. Eğleniyorduk. Bir haber okudu arkadaş. O sırada da biz grubu kurmuştuk ve sadece isim araması kalmıştı. Yani her şey bitmişti, sadece grubun adı kalmıştı. Anoreks hastalığına yakalanan bir kızın hikayesini okuduk, bir haberi. Ondan sonra bir an şöyle durduk, birbirimize baktık. Güzel isim olur mu acaba demiştik. Ondan sonra öyle koyduk, Anoreksi kaldı. Rastgele. Tarzınız Melodic Death Metal. Peki amacınız metalin köklü gruplarına saygı mahiyetinde bir şeyler yapmak mı? Yoksa onları dinliyorsunuz, onlardan etkileniyorsunuz da yaptığınız müzikte bu yönde mi gelişiyor? Ben cevaplayayım. Melodic Death Metal aslında bizim en çok dinlediğimiz değil mi? Yani en çok dinlediğimiz türlerden biri, aslında sevdiğimiz türlerden biri. Tabii ki hani ünlü grupları örnek alıyoruz, saygı duyuyoruz. Onlardan görüp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz aslında. Biz şu dönemin müziğine bakınca hani hep böyle daha bir popülarite önde. Biz daha çok böyle 90'ların melodetini yapmaya çalışıyoruz. Daha çok hani işin tekniğine bakarak falan. Gruplara saygı duyuyoruz. Daha bu kadar yani. Yakında çıkaracağımız Rise of Infinity albümünüz ile dinleyicinin karşısına çıkaracaksınız. Size bu albümden biraz bahseder misiniz? Albümden önce şundan bahsedeyim. Biz burada 3 kişi gözükmemize rağmen şu anda gitaristimiz aramızda yok, Furkan Gürtel'i. Ona da buradan selam gönderiyoruz. Ona bir selam sözümüz var herhalde. Şimdi Rise of Infinity'nin kayıtlara hemen başlamadan hemen önce Furkan gruba dahil oldu. Besteler yapılmıştı o zaman. Besteler yapılmıştı fakat bütün gitar soloları ve gitar kayıtları Furkan'a aitti. Onu birkaç şey oynamışlığı var yani. Bu albüm için genelde şöyle gelişti. Daha ziyade Onur'la biz yaptık şarkıları. Sözleri birlikte yazdık. Diğer Onur davulları düzenledi, Furkan da soloları düzenledi. Bu şekilde kaydettik albümü. Albümle ilgili devam. Ya herkes üstüne düşeni yaptı aslında. Başta taslak çalışmalar vardı. Onur'la Anıl'ın birlikte yaptığı. İşte gönderdiler, şudur budur. Ben kendime göre değiştirdim, davulları yazdım. Furkan kendisi daha önce de 3 single çıkartmıştık. Onlardaki riffleri de yine kendisine biraz uyarladı, değişiklikler yaptı. Özellikle soloları baştan sıfırdan Furkan kendisi yazdı. Ben davulları baştan yazdım. Aslında herkes kendisinden bir şeyler kattı. Herkesin albüme bir katkısı, etkisi oldu yani. Birlikte yaptığımız güzel bir çalışma oldu aslında. 4 kişi olarak. Biz sizi coverlarınızla tanıdık ancak daha sonra Rise of Infinity isimli bir albüm ile karşımıza geleceksiniz. Kendi bestelerinizle var olmak nasıl bir duygu?
küçük bir düzeltme yapıyorum öncelikle. Aslında her amatör müzik grubunun müzik hayatına başladığı gibi biz de tabii cover şarkılarla başlamıştık. Fakat biz Rise of Infinity'den önce Rise of Infinity'nin de içinde yer alan 3 tane demo şarkı yayınlamıştık. Zaten asıl olumlu tepkiler ve Anorex'in varoluşu bunlardı. Rebellion of Soul, Distress ve Narcissist isimli şarkılarımız. Kendi şarkılarımızla var olmak, tabii yani cover sistemi tamamen insanları eğlendirme amaçlı, kendinizi geliştirebilecek ya da müzik dünyasında bir şey bırakabileceğiniz bir şey değil. Tabii ki biz bu yüzden kendi bestelerimizde kendi sevdiğimiz melodileri, riffleri yazıp insanlara dinletmek istedik. Buna paralel olarak da Rise of Infinity'nin teaser'da yayınladık, biliyorsunuz, takip ettiyseniz internette gayet de olumlu tepkiler aldık. Yani şu anda her şey iyi gidiyor. Eklemek istediğim bir şey. Kendi bestelerimizi yapmak tabii ki çok güzel bir duygu. Hani kendi oluşturduğun riffleri, insanların seninle aynı duyguyu paylaşması her zaman daha güzeldir tabii. Hani milletin yaptığı şeylerin aynısını çalmak zaten bir marifet değil. O yüzden beste her zaman iyidir yani. Bir de yani Bir de grup olmak için yani. başlangıç için yani cover dışında sadece kendi bestelerimize ilk başta piyasaya çıkmak daha zor olurdu. Cover çaldık Evet. çünkü hani hem Bilindik bir şeyler. sahneye çıktığımız zaman dinleyicinin de bildiği, eşlik edebileceği, keyif alabileceği şarkılar çalmak istedik. Araya da işte kendi bestelerimizden 2-3 şarkı çalarak yavaş yavaş tanıtmış olduk. Ama yine de her şeye rağmen hani cover çalmış olmamız çok bence de güzel bir tecrübe bizim için. Evet. Yeri gelirse belki yine çalarız ama şu an kendi albümümüze sahip olmak, bir dahaki konserlerimizde bestelerimizi çalıyor olmak ve bilirse insanlar hani eşlik edebiliyorsa kendi bestelerimize bu güzel bir gurur oluyor yani. Albümümüze de ismini verdiğiniz Rise of Infinity şarkısının sizin için özel bir anlamı var mı? Rise of Infinity'nin aslında Rise of Infinity, albümün adının Rise of Infinity'nin olmasının sebebi biz albüm çalışmalarına başladığımızda ve isim arayışına düşündüğümüzde, çünkü bir konsept albüm yapmayacaktık, yani sözler birbirini genelde fazla takip etmiyor. Rise of Infinity o albümün içinde yaptığımız en son şarkıydı ve o yüzden aslında albümün adı bu olsun dedik. Fakat neden Rise of Infinity derseniz, biz genelde Onur'la birlikte yapıyoruz ana köklerini, iskeletlerini, şarkılarını, ama ben genelde şarkıları yaparken her zaman hani aklıma bir görsel gelir. Rise of Infinity öyle olmuştu, yani bir görsel gelmişti aklıma. Hatta o görseli de biz albümümüzün kapağı olarak tasarladık ve kullandık. Yani bir nedeni yok, bir anda aklıma gelen bir görüntüydü. Rise of Infinity oldu. Çevrenizde müziğiniz ile ilgili farkındalık yaratabilmek adına yaptığınız bir takım çalışmalarınız var mı? Valla bizim şu anda yaptığımız müzik yani Türkiye açısından yeteri kadar farklı bir müzik zaten. Melodic Death Metal içinde bir farkındalıktan bahsediyorsak eğer, açıkçası Türkiye'de Melodic Death Metal yapan fazla bir grup yok. Yani sayısı birkaç tane, bunları da piyasada takip ettiğimiz için biliyoruz. Bir de hani şu anki melodic death metal grupları hani biraz daha popülariteye yönelik. Biz aksine daha bir hani eskileri yapıyoruz. Biraz old school takılıyoruz aslında yani. Yani tabii ki tarzı sevmediğimden değil de yeni Melodic Death Metal grupları daha ziyade metalcore'a yakın müzikler yapıyorlar. Bizimki daha bir old school kaldı bir şey, ama biz zaten bunu istiyorduk. Farkındalık şöyle ya, yerli gruplarımızın zaten pek fazla ülkemizin imkanlarıyla alakalı olarak pek fazla başarılı çalışmaları olamıyor. İsteseler de olamıyor. Biz fırsatını bulduk. Bazı imkanlarımız vardı. Albümümüzü kaydedebiliyorduk. Zaten kendi elimizden çıkan riffler, melodiler ve sözler olduğu için farklı oluyor yani. Herkesle aynı şeyi bulamıyoruz, zaten pek mantıklı değil. Yani bir de öyle büyük bir farkındalık peşinde olduğumuzu söyleyemem. Yani. Bir de nasıl diyeyim, zaten her grup, X bir grup da ister istemez kendi farkındalığı olacaktır. Yazacağı riffler olsun, grup elemanlarının kafa yapısı olsun, ortaya koyacakları tarz olsun, yani aynı kategoride ağaç altında bile olsa yine ister istemez farklı oluyor. Biz de öyle olduğumuzu inanıyorum yani. Kendi dalımızda da Türkiye'de de bir farkındalığımızın olduğunu düşünüyorum, ama hani bunun için özel bir çabada da bulunmadık. Kendi neysek o yüzden hani piyasaya kendimizi bu şekilde söyledik. Müzik eğitimine bakış açınız nedir? Bir grup oluşturmada ne kadar önemli olabilir? Müzik eğitimi kuşkusuz ki çok önemli bir konu, yoksa Türkiye'de bunun eğitimi söz konusu olamazdı. Açıkçası aramızda eğitimini sanırsam bir tek Onur var. O şan dersleri falan almıştı vokallikle ilgili. Metal müzik için bilmiyorum ya, en azından hani bizim çok fazla bir eğitimimiz yok, biz kendimizi eğittik.
yani eğitimden kasıt notalar falan şeyler. Bunları zaten biliyoruz, zaman içinde her şeyi öğreniyorsunuz. Biz uzun yıllardır bu işte uğraşıyoruz. Bilmiyorum, Anorexi müzik eğitimi almış bir grup olsaydı ne kadar farklı olurdu ama şu anki gidişattan memnunuz. Bir de şöyle bir şey var, eğitimden kastımız aslında Anıl dedi hani eğitim almadık ama hani o işin teknik kısmı yine de ben hani profesyonel olmasak bile belli bir eğitim seviyesinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu özellikle hani albüme de yansıdı ve hala birlikte yaptığımız çalışmalarda da yansıyor. Gruptaki herkesin her enstrümandan, perküsyondan, yani bir her şeyden bir haberi var kadar... yani. Atıyorum ben çok iyi anlamam belki ama hani gitar konusunda biraz tecrübem vardır. Aklıma bir fikir geldiği zaman onu grupla paylaşabiliyorum. Ortaya yeni şeyler atabiliyoruz. Mesela Onur da davulla ilgilenir, davulu bilir. O bana fikir verebiliyor. Yani şunu şöyle yapalım bilmem ne. Aslında hani tamam çok profesyonel olmayabilir ama bir eğitim seviyemiz var ve işe yarıyor kesinlikle. Çünkü daha fazla bilgi paylaşım, alışveriş yapabiliyoruz. Gruba da daha güzel bir katkısı oluyor yani. Ve hani bir grupta zaten bir şeyler icra edebilmeleri için hani müzik eğitimleri kesinlikle olması lazım bence. Ve hani eğitim derken gitsin bir yerden ders alsın falan değil, kendini de eğitebilir yani. Evet. Bizim de hani bu albümü yapacak kadar bilgimiz olduğuna inanıyorum. Zaten herkes kendini geliştirmiş. Ki lafını bölüyorum, albümün mix mastering'i de Onur'a aittir. Yani onu da kendimiz yaptık. Onu da kendimizi eğite yaptık bir şey. Eğitim şart. Evet, bu sosyal mesajları. Şu anki çalışmalarınızdan büyük bir beğeni topluyorsunuz. Başarınızdaki en önemli nokta nedir? Başarıdan ziyade beğeni toplama kısmına gelirsek, beğeni toplamadaki başarımız diyeyim. Biz insanlara yaptığımız şarkıları duyurmak için elimizden geleni yaptık. Yani reklam açısından fazlasıyla uğraştık. Türkiye'de ne yazık ki çok güzel şarkılar, çok güzel albümler, EP'ler ki insanlar duyamadığı için, haberdar olamadığı için zamanla çöp olup gidiyor. Yani bence işin püf noktalarından biri bu. Yani iyi reklam kesinlikle çok önemli ki bu reklam için belli bir miktar para ödemeye ya da ne bileyim varlıklı bir grup olmanıza hiç gerek yok. Yani tamamen bu sizin kendi gücünüzle alakalı bir şey, başarabileceğiniz bir şey. Biz böyle yaptık. İnsanlar dinledi, beğendi ki beğenmeyen de oldu. Ama beğenenler her zaman bizim için daha önemliydi. Yani böyleydi. Aynen. Yani ayrıca bir beğeni toplayabilmişsek çok güzel bir şey ve hani bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum çünkü çok çalıştık yani grup 2 yıldan fazla aslında kökünü düşündüğümüz zaman ve birlikte de çok çalıştık yani defalarca kaç saat kim bilir prova almışızdır yani. Provanın dışında da hep kafa yorduk, hep çalıştık, birlikte güzel işler başardık. Yani bir beğeni toplayabilmişsek de bunu çalışarak hak ettiğimizi düşünüyorum yani. Katılıyorum. Evet. Evet. İstanbul'da kurulmuş bir grup olarak İstanbul dışında da işte festivaller, bar programları, bahar şenlikleri gibi etkinlikler, müzikseverlere ulaşabiliyor musunuz? Bu etkinliklerin bir ayağı da 19 Mayıs Üniversitesi olabilir mi? Şimdi İstanbul dışı derken hani şehir dışı mı, ülke dışı mı? Şehir dışı. Şimdi şehir dışında şu ana kadar bir tane konser verdik, Ankara konseri. Hani talep geldikçe biz zaten şu albüm bitene kadar bir konser vermeme kararı almıştık, albümle uğraşmak için. Şu an bitti albüm. Çıktığından sonra eğer hani teklif gelirse biz de her yere gitmek istiyoruz tabii ki. Hani 19 Mayıs'tan da gelirse oraya da gitmek isteriz tabii. Her yere gidip bütün herkese müziğimizi tanıtmak isteriz. Aynı zamanda sorunun bir kısmında yer alan bar programları aslında her türlü bahar şenlikleri olsun, üniversite festivalleri, bu sizin yapacağınız, yapmak istediğiniz organizasyon için de dahil açığız ve hani katılmak isteriz. Bunlar çok güzel organizasyonlar. Daha önce de İstanbul Rock Festivali'nde sahne almıştık. Bunlar çok güzel organizasyonlar gerçekten. Ama bir tek hani bar programları için geçerli değildi. Daha önce bu masaya yatırılmış bir konuydu. Bar programı teklifleri de geldi ama o konsepti düşünmüyoruz yani bar grubu olmak, bar programı yapmak düzenli. O konsept dışında her türlü organizasyon açığız yani. Bizim sormak istediklerimiz bu kadar. Sizin eklemek istediklerinizle bitirelim. 19 Mayıs Üniversitesi'ne söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Öncelikle size söylemek istediğimiz bir şeyler var. Teşekkür ederiz öncelikle bizle bu röportajı yapmak istediğiniz için.
19 Mayıs Üniversitesi yani gerçekleştirmek istediğiniz organizasyonla ilgili çok iyi olacağına inanıyorum. Biz de elimizden gelen her desteği vereceğiz. Bu tarz en azından Türkiye'de hala çok fazla kabul görememiş bir müziği yaşatmak için birçok şeyler yapıyorsunuz. Bunlar çok önemli şeyler. Biz de her zaman bu dünyanın insanları olarak bunları desteklemeye devam edeceğiz. Ya. Eklemek istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar. Yani teşekkür ederiz. Umarız bu organizasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Size katkınız olduysa ne mutlu. Her zaman varız ve destekleriyoruz bu organizasyonu. Teşekkürler. Bizi kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim ve başarınızın devamını dileriz. Sağ olun, teşekkür ederiz.